İşte burası da çıkış noktası. Buradan Pasifik Okyanusu'na geçecek şimdi gemiler. Dünyanın en büyük mega projelerinden bir tanesi Panama Kanalı. Yurt dışını nasıl kazanırsan kazan, hiç önemli değil. Parayı Panama'ya getirebiliyordun. Panama Kanalı'nın içinde timsahlar yaşıyor, yani yalan değil. Normalde gemilerin yolunu tam 13.000 kilometre kısaltıyor. Bu kanal yüzünden Panama ülkesi kuruluyor, düşünün. Sadece şuradan 2 ila 4 milyar dolar kazanıyorlar. Herkese Panama'dan, Panama City şehrinden selamlar arkadaşlar. Ben Deniz Pehlivan. Sizlere şu anda muhteşem bir bölüm yapmak için Panama'dan sesleniyorum. Çünkü Panama denince en önemli yerlerden bir tanesi olan, aslında dünyanın mega projelerinden bir tanesi olan Panama kanalını ayrıca size böyle vlog şeklinde aktarmak istiyordum. Yanımda yine her zamanki gibi Panama'nın muhtarı Kutay. Arkamızda macera name var. Arabamıza bindik. Güzel bir pazar günü Panama kanalının olduğu yere gidiyoruz. Herhalde internette bulabileceğiniz en dolu kapsamlı bir Panama kanalı videosu şimdi sizleri bekliyor olacak. Hazırsanız videomuz başlasın. Merkezden arabamıza bindik. 20 dakikada falan gider miyiz Kutay? Evet, 20-25 dakikada gideriz. Trafik olmazsa 15 dakikaya kadar bile inebilir. Bayağı ortalık sakin. Çünkü herkes plajlara, olmuş yazlıklara gitmiş. Dedim ve kaza olmuş. Sıcağı sıcağına kaza. Ya ağzımı açtım Allah'tan. Ama çok normal. O kadar kötü sürüyorlar ki. Böyle bir ortam var buralarda. İki ucu olan bir ülke burası arkadaşlar. Yani aşırı zengin de var. Aşırı fakirlik, yoksulluk da var. Çizmiş sadece. Bakın abi, böyle insanlar köprülerin altında yaşıyorlar. Buyurun. Yaşamlar böyle. Görüntüleri size niye gösterdim? Çünkü arkadaşlar Panama kanalı ülkenin en büyük gelirlerinden bir tanesi aslında. Yaklaşık 2 ila 4 milyar dolar her sene bu kanal sayesinde devlet hazinesine para giriyor. Ama sözde giriyor. Desem yanlış olmaz evet, herhalde. Doğru abi. Yani bilinmiyor para. Yani bu Panama City'de inanılmaz böyle gökdelenler var, lüks yaşamlar var. İşte yurt dışından insanlar gelsin, para getirsinler diye yapılan bir sürü yatırımlar var. Ama pandemiden dolayı şu anda çoğu artık bina boşalmış. İnsanlar ülkeyi de hatta terk ediyormuş. 500 bin ila 1 milyon kişinin gittiği söyleniyor Panama'dan. O yüzden şimdi Panama kanalını anlatırken size birazcık da ülkenin durumundan da bahsetmek istiyordum. Canlı zaten az önce gördünüz. Dünyanın en büyük mega projelerinden bir tanesi Panama kanalı. Şimdi oraya gittiğimizde girişinden itibaren hepsini anlatırız zaten. Zaten az kaldı, bir 5 dakikaya falan varırız. Evet, yavaş yavaş bölgeye girmeye başladık. Bakın trenleri görüyorsunuz şu arka taraftaki. Bu trenler bu bölgedeki gemilerden gelen malları mı taşıyorlar? Konteynerler kolondan buraya geliyor, kolona gidiyor. Yani gemilerin götüremediği bazı hızlı konteynerleri burada yükleyip belki 100 vagon olup gidiyorlar direkt kolona kadar ve şehire gidiyor ve dünyanın her yerine de buradan gidiyor. Panama dünyanın ikinci büyük serbest bölgesine sahip olduğu için çok büyük avantajları olan bir ülke. Biri neredeymiş? Dün akşam öğrendim. Hong Kong'daymış. Evet, Hong Kong'da. İki de Panama'daymış. Evet. Ticaret beşiği olduğu için de bu iki şehir arasında, yani Kolon'la Panama City arasında böyle tren hattı kurmuşlar. Ve bu hat aslında Panama kanalı boyunca uzayıp gidiyor. Evet. 81 kilometreymiş uzunluğu da. Güzel bir bölüm olacak arkadaşlar. Çekirdeğinizi, çayınızı hazırlayın. Biz size yine her zamanki gibi canavar gibi bir bölüm yapacağız bugün. İnşallah siz de keyif alırsınız. Beğenileri, yorumları eksik etmeyelim. Allah size daha çok versin. Aynen, like'lar patlasın. Panama'da bilmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de bu ülkenin nasıl bu Güney ve Orta Amerika'daki en zengin, en refahı olan ülkelerden bir tanesinin nasıl olduğunu anlamanız gerekiyor. Nasıl oldu? Adamlara zamanında diyorlar ki, kardeşim senin kaç paran var? İşte 1 milyon doların var. Tamam, getir benim ülkeme, hiçbir şey sormayacağım diyorlar. Yani sen elini kolunu sallayarak yurt dışını nasıl kazanırsan kazan, hiç önemli değil. Parayı Panama'ya getirebiliyordun. Ama artık soruyorlarmış, sormaya başlamışlar. 10 bin dolara kadar mıydı? Evet, 9.999'a kadar getirebiliyorsun. 10 olunca hemen seni havaalanında çevirirler, bankada sorarlar, karşı taraftan deklarasyon kağıdı isterler. Sen bu ülkende bu parayı nasıl kazandın diye. Ama önceden öyle bir şey yoktu, geliyordu paralar kesinlikle. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu ve sonradan Panama Papers olayları çıkınca da kaldı her şey. Adamı hapse atmışlar Amerika'da. Aynen, Amerika'da hapse attılar Cumhurbaşkanlığı. Ama şimdi arıyorlarmış. Şimdi tekrardan getirmeye çalışıyorlar. Yani böyle bir durumu var bu ülkenin. Yani diyeceksiniz nasıl zengin oluyorlar? Bir, Panama kanalından; iki, eskiden özellikle geçmiş yıllarda yurt dışından işte yatırımcıların
artık zengin abilerin Evet. nasıl kazandığını sorgulamadan getirdikleri parayla. Ve dünyanın her yerinden, her bölgesinden, her insanın burada hesabı var normalde. Türkiye'dekilerin bile. Öyleymiş. Yani sadece Türkiye değil, Avrupa yani Her burada- yerinde, bütün aynen, ülkeden. Aynen, bütün ülkeden insanların, artistlerin falan hep bankaları var. O yüzden Yani bu adamlarda da bir zengin, aşırı zenginken normalde fakir. bankacılık sistemi de inanılmaz büyük. İnanılmaz dedi ama sen bir hesap açarken 40 takla atıyorlar. Allah Allah. Hani büyük paralara yer var, abi küçük paralara yer yok. Şaka yapıyorsun Aynen ya. öyle abi. Panamalı bile hesap açarken soruyor bu para nereden geldi? Niye Allah açıyorsun Allah. hesap? Tabii abi. O yüzden hani Panama'ya geldiğinizde bilmeniz gereken en önemli noktaları Kutay'la birlikte Panaturko'yla bu videoda da yine anlatacağız Allah izin verirse ve geldik. Girişi de böyle. Haydi bakalım. Panama kanalının içinde timsahlar yaşıyor yani yalan değil. İlk başta inanmamıştı, hatta belki şaşırmıştı. İnanmamıştı. Denizle Nesibe ama şimdi tekrardan gördü. Hatta tabelası Kapak. kat diyor, şey Aha. çıkabilir. Timsah çıkabilir. Timsah çıkabilir diyor abi. Posible. Aynen. Arabamızı park ettik bakalım başlasın bilgiler. Elimde yaklaşık olarak 4 gündür araştırdığım notlar var. 25 madde ayırmışım. Dikkatimi çekenleri size anlatırım birazdan. Şöyle bir girişi var. Girelim bakalım içeriye. Hava da inanılmaz sıcak var ya, başım yandı resmen. Allá abajo de Perú, donde la antigua Pisa, llegaba un man. Şimdi bayağı bir yukarıya çıktık. Burası Miraflores girişi değil mi? Aynen, Mira İki tane var. Mira bak demek, florete çiçekler demek. Hani artık şey gibi sanki, hani çiçeklere bak gibi. Çünkü Diğeri burası de yeşillik bölgesi. kolonda yani diğer Aynen, tarafta. o uzaktaki kısım. Şöyle düşünün. Panama kanalı tam 81 kilometre uzunluğunda. Ve burası bir yapay göl aslında. Bu gölün yüksekliği deniz seviyesinden de 28 metre civarında. İki tarafı şöyle bakıyoruz. Bir tarafımız yani bizim şu an bulunduğumuz yer Pasifik Okyanus girişi. Diğer tarafı da Atlantik Okyanusu. Arada sadece 81 kilometre gibi gelebilir ama normalde gemilerin yolunu tam 13.000 kilometre kısaltıyor. Ne oluyordu normalde? Güney Amerika'ya kadar gidiyordu. Orada bilmem ne burnu var. Oradan dolaşıp, arka taraftan dolaşıp ondan sonra istediği yere Pasifik tarafında ya da Atlantik tarafında gidebiliyordu gemiler. Bunu önce Fransızlar yapıyor. Sonra batıyor şirket. Hatta bu Eyfel Kulesi ile Süveyş kanalını yapan adam Fransız yatırımcı ve aynı zamanda mühendis. Yapamıyorlar, beceremiyorlar. Şirket batıyor. Amerikalılar diyor ki ulan diyor biz diyor San Francisco'ya diyor gemi gönderemiyoruz mesela diyor. Nereden göndersek acaba diyorlar. Çat projeyi onlar devam ettiriyor. Hatta önce Nikaragua'ya yapmak istiyorlarmış. Olmamış. Bu hazır bir proje olduğu için birileri araya girip onları ikna ediyor ve Amerikalılar Panama kanalını devam ettiriyorlar arkadaşlar. Şimdi içeride müze gibi bir yer de var zaten. Evet. Hem tarihi süreci hem de görselleri size göstereceğiz. Bayağı kalabalıkmış ha. Yani kalabalık, sırada beklememiz gerekiyor. Ödemek için bile bekletiyorlar şu an. O sıra ilerledikten sonra bir de burası Panama Cumhuriyeti, Kolombiya'ydı eskiden. Kolombiya'dan ayrıldığı için de Amerika gözü buraya dikti. Yani buradan devam etti. Kanal projesinde bu koparılma olayı vardı zaten. Hatta o zamanlar Kolombiya, Venezuela, Panama bunların hepsi Kolombiya'ya bağlı bir ülke. Bu kanal yüzünden Panama ülkesi kuruluyor. Düşünün. Amerika onlar bu bir iç karışık bir şey çıkartıyorlar. Daha sonra bildiğiniz Panama ülkesi Yani kuruluyor. arka bahçesi. Arka bahçesi. Aynen. Ne kadarmış kişi başı adults? 10 dolar. 10 dolar da buradan alacaklar. Ne güzel ya. Hem kanaldan para kazanıyorlar. Her yerden. Tabi abi, turistik yer. Oh, Kutay 3 dolar veriyor, biz 10'ar dolar. 3 dolar da verelim abi. Yani Panama batıcı kartı var. Gracias. Gracias. Burada biletlerimiz hazır. Haydi bakalım. İçerisi buz gibiymiş ha. Hah, müzeye girdik. Evet, şimdi arkadaşlar Panama kanalının tarihini anlatan müzedeyiz. Yapılış arabaları gösteriyor, böyle eski zaten tarihi. Dokunabilirsin yani, serbest. Arkadaşlar, Amerika modern dünyanın 7 harikasından biri olarak seçmiş. Amerikan İnşaat Mühendisleri Birliği burayı. Yapımında 40.000 kişi çalışmış ve 20.000'den fazla insan özellikle Fransızların yaptığı inşaat sürecinde ölmüş. Neden ölmüş? Sadece iş kazası değil. O zamanlar sıtma ve benzeri hastalıklar varmış. Bu yüzden 20.000'den fazla insan hayatını kaybetmiş. Amerikalılar da kanalın yapımına devam ettirmeye karar verdikleri zaman ilk yaptıkları şey bölgeyi kurutmak olmuş. Petrol sıkarak yapmışlar bunu da. Böylece sivrisinekler ve benzeri canlılar çoğalamamış. Sıtmanın da önünü böyle almışlar. Müzenin içerisinde de işte o dönemde çalışan insanların fotoğraflarını, videolarını görüyorsunuz.
aynı zamanda kullandıkları makineler, cihazlar, ekipmanlar da var. O dönemde kullandıkları fenerler. Şurada bir görsel var, diyor ki 1884'te en çok çalışmanın yapıldığı dönemmiş ve 19.000 kişi çalışıyormuş. Çoğunluğu da Jamaika'dan gelenlermiş ve bu insanların büyük bir çoğunluğu, bak, tropical diseases, tropikal hastalıklar, mesela diyor yellow fever, sarı humma ve malariyadan ölmüşler. Yani az önce dediğim şeyin açıklamasını da burada yapıyorlar. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Sana gemiler işte orada. Vay be, 500.000 dolar, 1 milyon dolar veriyorlar her geçişte. Özellikle dev gemiler. Anlatacağım yukarıda. Burada yerel halktan, doğadan bir bölüm yapmışlar gibi görünüyor, bakın. İkinci katta çok bir şey yoktu. Bir de müze çok kapsamlı değil ya. Bize çok kapsamlı gelmedi. Evet. 294.1 demiş. Yani 295 metre uzunluk, 32 metre, 33 metre genişlik. İlk girişte 33,5 diyor zaten. Gemilere göre de ayarlıyorlar onları. Şimdiki yapılan ikinci kanal daha büyük oldu. Birazdan da yukarıda onları göreceğiz. Hatta şimdi yeni yapılan kanal kaç para? 6 milyar dolara mı ne mal olmuş? 6 milyar dolar ama onun belki 100 katı para kazandıracak yani 2-3 sene içinde. Yani o zaman bu Panama kanalının yapıldığı maliyeti düşünürsek 100-200 milyar dolarlık bir proje. Aynen. Çok büyük bir proje ve kazandırdığı rakamlar ülkeye inanılmaz. Ama 2004'te Amerika imza attı, 100 senelik 2014'üne kadar buranın parasını Amerika alıyor, yasal yani kağıtlar üzerinde. Bütün Panamalıların oluyor kanal, devam ediyor. Sonra Panamalıların önce hemen ikinci kanal açılıyor. O ikinci kanaldan da kazdıkları topraklarda bizim gittiğimiz Amador'daki yeri dolduruyorlar yolu genişletmek için. Yani çıkan toprakları değerlendiriyorlar çok mantıklı bir şekilde. Evet. Abi mühendislik harikası ya. Akıl alacak gibi değil yani ve bunu adamlar 110 sene önce yapmışlar. Devam edelim Nesko. Panama kanalı da hemen ayağınızın altında. En üst kata geldik değil mi? Evet. Gemiler geçecek şimdi. Gördükçe anlatacağım şimdi size birazdan. Vay 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 vay. İlk geçiş oradan geliyor böyle. Hemen şu kısım. Sonradan buradan da gelecek. Adamlar turizmi arşa çıkarmış, şu tekneyle kanalı gezebiliyorsun yani sana o deneyimi yaşatıyorlar. Kişi başı 60-70 dolar diyor Kutay. Şimdi geldik. Şu makinelerde gemileri çekiyor abi. Evet. Kanalın deniz seviyesinden yüksekliği 28 metre. O yüzden denizle bu yapay gölü dengelemek için böyle kapak sistemi yapıyorlar. Bu kapak sistemi 3 alandan oluşuyor. Solda bir tane var, ortada var, bir de en ileride var. Yani ne yapıyor? Gemiyi şuraya getiriyorlar, kapağı kapatıyorlar, suyla dolduruyorlar, göl seviyesine geliyor. Sonra gemiyi böyle şu makinelerle çekerek 80 kilometrelik bir yolculuk için şu göle atıyorlar. Mesela şu gemi geldi, biraz sonra suyu bakın görüyor musunuz? Şu tekne de yukarıdaydı az önce. Aşağıya doğru bastılar, deniz seviyesine indiriyorlar. Ama mesela geminin arkasına bakın, ne kadar yüksekte göl. Muhteşem bir şey, mucize ya. Ve şu 100 milyon litre alıyormuş arkadaşlar. Bu su bastıkları yer. İşte burası da çıkış noktası. Buradan Pasifik Okyanusu'na geçecek şimdi gemiler. Abi yani muhteşem bir mühendislik harikası ya. Gerçekten bu işlere meraklıysanız harika bir video olacaktır size de. Yani ağzım açık bir şekilde izliyorum. Yani televizyonda, ekranda göründüğü gibi değil. Canlısı daha bir başkaymış arkadaşlar. Mesela bakın tekne gidiyor, gördünüz mü? Bu bölüme girecek. Buradan da aşağı indirecekler. Sonra denize geçecek. Okyanus tarafına. İşte şu arabalar bakın gemileri çelik halatlarla şu anda çekiyorlar. Herhalde bir 100.000 dolar vermiştir buradan geçmek için. Ama günlerini kilometre olarak da masrafını düşünseniz ya yani muhtemelen çok daha karlı. Veriyor. Para kazanmanın kolaylığına bakın ya. Darphaneler, darphane. Sadece şuradan 2 ila 4 milyar dolar kazanıyorlar. Hani şunu yeni yapılanı bilmiyorum onun etkisini. Bir o kadar da o vardır.
Geçişe kaç para verdi? Valla bana gelişi 80. Bir 50-100 bin dolar vardır. Minimum. Bu gemilerin kanal boyunca ulaşımları yaklaşık 11 saat sürüyor. Ve bu zamana kadar yani yaklaşık 105-110 yılda 1 milyona yakın gemi geçmiş. Yılda 15 bin gemi geçiyormuş bu kanaldan ve dünya deniz ticaretinin yaklaşık %5'i demekmiş bu rakam. Amerikalılar için bu kanal o kadar önemliymiş ki ticaret anlamında. Panama'ya o dönemde 10 milyon dolar para vermişler ve demişler ki sizin bütün güvenliğinizi, bağımsızlığınızı üstleniyoruz. Siz artık bizim bir parçamızsınız demeye getirmişler. Ama son yıllarda da ise tamamen kanalın gemileri Panama'ya ait olmaya başlamış. Şu anda kendi yaptıkları bir kanal daha var. İleride birazcık daha. O da dahil olmak üzere 6 milyar dolar yaklaşık olarak sadece kanaldan para kazanıyorlar. Hey be, turizme bak, turizme. İnsanlar böyle sırada bekliyorlar resmen gemileri izlemek için. Hem buradan para kazanıyorlar hem turistlerden. Bu gördüğünüz gemiler küçük gemiler yalnız değil mi abi? Mega olanlar yeni yapılandan geçiyor. Bak geliyor mesela bir tane devasa. Şunun arkasında bak. O muhtemelen oraya girer. Şimdi aşağıya indik. Artık hava da bayağı sıcak oldu. İşte gemilerin geçiş mantığını anladınız. Of, hayırlı işler. Timsah var diye. Burada timsah şeyi satıyorlar. Çocuklar için herhalde 25 dolara satıyor abi adam. 33 dolarmış. Kaç? 33 dolar. 48 dolar görmüyorum. Alamam Nes. 33 dolar ne? Fiyatlar fena. Hadi çıkalım ya. Biz internetten okuruz. Bize göre şeyler yok zaten. Ben zaten videosunu da çektim. Ya bu adamlar normalde tembel. Yani kafaları rahat, klasik Latin kafası. Resmen pandemiyi bahane etmişler. Değil mi? Zaten yatıştı. Daha da yatış oldu. Hiç de çalışmıyorlar abi. Zaten yatıyorlarmış. Aynen. Yani restoran yok, kafe yok, hepsini kapatmışlar. Buradan yalandan. Türk patronlarına sesleniyorum. Elemanlarınızın değerini bilin. Eğer bilmiyorsanız buyurun gelin ve görün. Nasıl çalışıyorlar. Adamlar çalışmıyor rahat. 8 saat, 1 saate de yemek 7 saat. 7 saatinde 3 saati çalışmıyor. O yüzden elemanlarınızın değerini bilin abi. Ve mesela Nesibe hatırlıyor musun? Restorana gittik. Ya çalışan garson ayağını masanın üstüne evet. Restoranda masaya düşünün. Ayağını masaya atıyor. Biz böyle bir baktık. Yani sen gelmişsin gelmemişsin hiç umurunda değil. Aynen. Şimdi nereye gidiyoruz abi? Şimdi abi çok güzel bir yere gidiyoruz. Amerikalıların kurmuş olduğu bir yer. Bu kanalda kurduklarında nerede kalıyorlardı? Orayı göstermek istiyorum size. Evet, bu kanala geldiğinizde bütün mahallesinden, tarihinden, semtinden her şeyi şu an izliyorsunuz. Her şey bizden bir dakika ya, bir sorulur. Instagram'da ben bir fotoğraf atayım ya. Evet arkadaşlar, Instagram'da bir hayalin pesinde yazınca hesabımı bekliyorum. Açıklama kısmından da Ay ulaşabilirsiniz. yetişemedim. Başkadan mı? Hemen şöyle gösteriyorum. Bana Turcu'yu da Bana takip Turko'yu edin. evet. Tanırlar sever. Selma. Ama Nesibe var ya hiç utanmadan her bölümü yapar. Olsun ama İstisnasız. oğlum reklamın iyisi kötüsü olmaz yenge bu. Ha, ne derse o yapacak bir şey Otobüs yok. şoförünün de Instagram'ını alalım, onu da Aynen, paylaşacağım. alalım. Şu an mahalleye geldik. Evet, Ciudad del Saber adı da buranın. Amerikan vahi. Zaten Amerikan yapıtları olan ve kanal projesinde burada kaldı bütün Amerikalılar. Adamlar resmen şehir kurmuş abi. Burası normalde Amerikalıların komple. Vay be, adamlar her yerdeler ya. Şu anda kim yaşıyor? Yabancılar gene Amerikalı, çoğu Amerikalı var. Panamalı yine çok az abi. Yani burada Burada ortam değişti, sanki başka bir ülkeye geldik. Amerikan vahi olmadı mı abi? Aynen öyle. Şimdi arabayı park ettik, güzel bir kahve içelim diyoruz. Alıp ablalar ne satıyor burada? Hediyelik eşyalar. Yerli bu abi herhalde. Sorsana. Abi yerli o abi yerli. Bu Samrat Adası'nda yaşayanlar. Öyle mi? Şehre geliyorlar. Yani sisteme karşı geliyorlar. Yaşadıkları yere. Sonra buralara geliyor. Halbuki dünyanın en güzel adaları ama işte orada da parayı belki bunlara vermedik. San Blas'la ilgili şey okudum ben. Başka bir devletmiş gibi kendi Aynen. aralarında değil Kendi mi? bayrakları, kendi dilleri, kendi sınırları, kendi cumhurbaşkanları, kendi doktorları, A'dan Z'ye her şey kendilerine ait. Ha, o Asıl yüzden. Panamalı onlar. Vallahi. Aynen abi. Vergi yok. Amerika'daki yerliler gibi vergi almıyorlar kesinlikle. Nerenin sahibi olursa olsun onlar 1 dolar vergi Ama veriyor. oraya girdiğinde de ayak bastı parası Aynen, 25 ayak dolar. bastı parasını alıyorlar abi. 10 dolar, 15 dolar, 25 dolar duruma göre değişiyor. Hatta denize girerken bile okyanusa para istiyorlar. Şöyle birer kahve aldık dostlar. 9 dolar. 9, 3 dolara içiyorsun. Gayet iyi. Ama Amerikan yeri diye 3 dolar. Normalde 1,5 dolar. Değil mi, merkezde? Aynen abi. Burası biraz turistik Burası oldu. Amerikan vahi oluyor.
Evet, Latin Amerika'nın ikinci Suyu da- en güzel suyu. Su $1. Her yerde su içiliyor. Temiz değil mi? Evet, temiz abi. Abi suyu hem lezzetli ama normalde bu suyu böyle doldurmasak $1. Evet. Günde 3 defa içsek üçümüz $10 su parası. Rahat 10 dolar. 10 dolar da Türkiye'de 150 lira yapar arkadaşlar. Az para değil yani. İşte böyle geziyoruz dünyayı. Şişelerinizi hazır tutun. Latin Amerika'da suyu buldunuz mu? Alın. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi de güzel evlerin olduğu yerlere gidiyoruz. Burası karşıya geçiş, yani ilçelere geçiş noktası olan Puerto Las Americas diye geçiyor. Yani Amerikan köprüleri diye geçiyor. Şöyle bir bakabilirsin. Altından da Panama kanalının geçiş noktası zaten. Kanaldan çıkanlar buradan direkt Pasifik Okyanusu'na geçiyorlar. Adamların bildiğin şeyinden geçiyoruz. Boğaziçi Köprüsü'nden. Aynen. En önemli yerleriymiş. Aşağısı da bakın. Çok aralardan görünüyor. Kanal. Bu köprü olmasa karşıdan karşıya geçişi yok. Hadi ya. Hani İstanbul Boğazı gibi önemi var. Çok güzel bir yere geldik. Neydi buranın adı? Veracruz. Veracruz. Böyle Aynen. Panama'dan köprüyü geçtik. 20-25 dakikada geldik. Burası böyle bir ada aslında. Yarım ada gibi. Bizi düşünüyorum. Bakalım, yorumları bekliyoruz. Yorum. Hayırlı Sular işler. çok çekilmiş. Şimdi göstereceğim birazdan. Böyle sular çekilmiş. Şuraya bakın ya. Yaklaşık var ya böyle 100 metre sular çekilmiş. Gelgit olmuş felaket bir şekilde. Zaten burası denize girmek için, yüzmek için değil de dolaşmak için, doğanın keyfine varmak için gelinen bir yer. Tam bir Latin hayatı bak. Son ses müzik. Başkasını rahatsız eder miyim falan umurumda bile değil. Kafaları çok rahat insanlar, çok. Yürüdüğümüz her yer aslında okyanusun, suyun altında kalıyormuş. Şu an çekildi böyle yarımada gibi yürüyorsunuz. Aslında nereye kadar? Şuraya kadar mı gidiyor? Evet abi, ağaçların oraya kadar normal. Arabaların oraya kadar. Şu an sular çekildi. Maria Baja diyorlar buna da İspanyolca. Neredeyse adalara kadar gidebiliriz bak. Yapma Yürüyerek. ya. Aynen, oraya kadar gidelim abi. Vallahi bakın şu adaya kadar yürünüyormuş. Ben Kutay şaka yapıyor sanmıştım. Biz de şimdi güzel bir akşamüstü oldu. Yürüyüşümüzü yapıyoruz. Şu sol tarafta gemiler Panama kanalına girmek için bekliyorlar. Devasa gemiler var. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama. Şarjım bitmek üzere, o yüzden hızlı bir kapanış yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Panama kanalını size çok güzel bir şekilde aktarmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız Panama'dan canavar gibi bölümler gelecek Kutay'ın rehberliğinde. Onu da Paraturk hesabından YouTube'da takip edin. Desibel de burada. Seni de çektim. Güzel, keyifli bir gezi oldu. Umarım Panama kanalına sizlere güzel bir dolu vlog şeklinde aktarabilmişizdir. Dünya turumuz devam edecek. Burası 91. ülkeydi. İnşallah 120-130'ları göreceğiz bu sene hep birlikte. Biz yavaş yavaş acıktık. Artık gidip bir yemek yiyelim. Günün yorgunluğunu atalım. Herkese Panama'dan selamlar.